Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün bu videomuzda ölü eyalet veya güçlü eyalet nasıl bulunur? Oyuncuların oynayış şekline göre hangi eyalete gitmeleri gerekiyor ve bu gitmeleri gerektiği eyaleti oyunda nasıl bulacaklar? Paul'le birlikte size bunu göstermeye çalışacağız. Videoyu beğenip yorum yaparsanız bize destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuncu tipleri var ve eyalet tipleri var. Öncelikle şundan bahsedeceğim. Öncü dediğimiz güçlü eyaletler var. Ve bizim ölü diye tabir ettiğimiz genelde çok fazla oyuncunun oynamadığı inaktif eyaletler var. Bu eyaletlere neye göre, kime göre, kim nasıl gidiyor? Ne dediğimin hiçbir fikrim yok. Ne diyorum Pol ben? Bir de ilk başta istiyorsan Ne? Ne? ilk başta bence şunu anlat. Başladık İnsanlar kesmem arka artık burayı. Devam et. hayır. Ne Yani hayır? demek istediğim şu. Ha, İnsanlar arkadaşlarıyla birlikte oynamalı. Hele tamam ekipleri tamam. vesaire olursa onlarla birlikte oynamalı. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi Paul beni toparladığın için çok sağ ol. Şimdi şöyle arkadaşlar. Paul'ün dediği gibi eğer güzel bir ekibiniz varsa, arkadaş çevreniz varsa kesinlikle onlarla hareket edin. Sonuçta bu bir mobil oyun. Çoğu kişi zaten bunu iletişim, arkadaşlarla sohbet muhabbet için oynuyor. Günün sonunda yaptığımız şey bu oluyor. Ne kadar güçlenirseniz güçlenin. Bir yerden sonra oyun sıkıcı hale geliyor. Oyunu keyifli hale getiren çevrenizdeki insanlar. O yüzden her zaman şunu söyleyelim. Kendinize oyunda güzel arkadaşlıklar edinmeye çalışın. Güzel ekipler bulmaya çalışın. Güzel ekipler bulduğunuzda da biz her zaman ileriye doğru gidin diyoruz. Eğer ekibinizdeki herkes okeyse, gitmeye razıysa ekibinizle birlikte ileriye doğru gidin. İleriye doğru gidinden kastımız ne Bol? Mesela şu an hangi eyaletteyiz biz? Biz 1429. Evet, 1429'dan ileriye doğru gidin derken işte 1600'lere, 1700'lere, 2000'lere doğru gidin demek istiyoruz. İleriye doğru gitmek budur. İleriye doğru gittiğinizde hesabınızın ne kadar güçleneceğini zaten videosunu çekmiştik. Onu da kartlara, video açıklamalarına ekliyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle ekibinizi ikna ettiniz. Ekiple birlikte ileriye doğru gittiniz. Ekibe sorun abi. Hani güçlü bir elde oynayıp ekip ruhuyla güçlü savaşlar mı geçirmek istiyorsunuz? Zor seviyelerde ekibin bir parçası mı olmak istiyorsunuz? Yoksa o eyalete gidip o eyaletteki ödülleri toplamak mı istiyorsunuz? Veya zayıf bir eyalette güçlü bir oyuncu mu olmak istiyorsunuz? Buna karar verdikten sonra geri kalan her şey çok çok kolay oluyor. İlk başta diyelim ki siz bireysel olarak oynayacaksınız ya da ekipteki birkaç arkadaşınızla birlikte ölü eyalete gidip orada ödüller toplayıp orada güçlü bir oyuncu olmak istiyorsunuz. Peki ölü eyalet ve inaktif eyalet nasıl buluruz Paul? Bize eyalet aramayı gösterebilir misin? Eyalet transferi zamanı geldikten sonra 150. günden sonra geliyor. Böyle bir tablo çıkıyor arkadaşlar. Eyaletlerin listesi. Burada herhangi bir tane bir eyalete tıklar mısın Paul? Nelere bakabiliyoruz onu görelim. Burada bir geri gel adım adım gidelim bilmeyen arkadaşlar için. Buraya tıkladığınızda işte eyalet 1430 en üstte hemen yanında bir kupa var. Ona tıkladığınızda o eyaletin liderlik tablosunu görebiliyorsunuz. Burada ittifak gücü, kişisel güçler ve kahraman gücü. Peki burada nerelere bakmanız gerekiyor deyip sözü Pole veriyorum. Burada en önemlisi kahraman gücü. Kahraman gücüne bakarak mesela bu eyalette bir tane balina var. Bizim eyalete göre konuşuyorum. Yani 1400'lerdeki kişilere göre konuşuyorum. Bu adam balina, ikinci oyuncu köpek balığı, üçüncü oyuncu da aynı köpek balığı olarak sayarız. Yani artık 4-5 normalde Yunus oluyor. Ama bu eyalette yani nereden baksan ilk on neredeyse zaten köpek balığı gibi oynayabilir oyunu. Çünkü çok fazla güçlü değiller. Yani bu güçlü, bu güçlü. Ya ilk 4 hariç diğerleri hep birbirine yakın. Evet. Buraya bakacağımız zaman ilk başta kendi kahraman gücünüze geliyorsunuz arkadaşlar. Kendi kahraman gücüne gel istersen önce. Neleri kıyasladığımızı Geldim. görelim. Şimdi kahraman gücüne Kendi tıkla. eyaletimden anlatayım bence direkt. Tamam. Evet. Burada senin kahraman gücün 6 milyon 830 bin. Bu nasıl bir eyalet Pol? Niye buraya geldin? Şimdi ilk başta şöyleydi. Normalde balina yoktu. Bu da sonradan geldi. Normalde ben ikinciydim. Bunlar da birazcık kahraman güçlerini yükseltti. Biz buraya gelirken şöyle düşünüyorduk. Burada ikinci, üçüncü veya en kötü dördüncü, beşinci oyuncu olmak için geliyoruz.
Ya genellikle rallileri ben açıyorum veya işte etkinlikleri kazanmak için 50K elmas etkinlikleri çok daha rahat oluyor veya şehir görünümü etkinliği gelirse hızlandırma kullanıp rahatça alabilmek için biz böyle eyaletlere gidiyoruz arkadaşımla. Bir de çok rahat. Mesela burada beni yakacak oyuncu, yani balina beni yakabilir. İkinci oyuncu da güçlü. O da işte birkaç saldırıda yakabilir. Bayağı bir saldırı attıktan sonra. Ya onlara filan dikkat ediyoruz artık. Hani insanlarla daha rahat bir oyun geçirmek için. Evet. Şimdi tekrar eyalet listesine gelelim. 6.8 milyon kahraman gücümüze göre nereye gidebiliriz? Eyalet bakalım. Mesela bizim listemizde 1575. eyalet var. Oraya şuradan bakalım. Buna tek tek girip eyaletlere o sıralamaya bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, tek tek 1575'e bunların bak. hepsine tıklayarak bakacaklar. Kupaya basacaklar. Sonra kahraman gücüne mesela bakacaklar. Tamam. 6.800 milyon gücünle sen buraya geldiğin anda direkt ikinci oyuncu oluyorsun. Eğer Evet, birinci oyuncu balinada çok sıkıntılı birisi değilse bu eyalet dümdüz ölü bir eyalet diyebilir miyiz? evet. Ya zaten biz buraya gelirsek ben direkt ikinci oyuncu oluyorum. Yani birinci oyuncu balina, ben ikinci oyuncu olarak onun arkasında onu destekleyen insan olacağım. Ya Evet. direkt köpek balığı mı denir artık, balina, ikinci balina gibi bir şey oluyorum. İkinci balina oluyorsun direkt bu hesapla. Normalde güçlü bir eyalette bu hesabın senin dümdüz çöp Bir oluyor. de Evet. öyle eyalette şunu da anlatayım. Mesela ittifak gücüne bakıyoruz. Bunlar iki ittifak kesin, yani 100 kişiye yakın, aynen 85. Diğeri de 99 kişi. Bunlar ikisi aktif. Üçüncü de çok aktif değil büyük ihtimal. Yani kötü hesaplar var Evet, böyle. farm hesaplar var. Aynen, farm hesaplar var. O yüzden mesela burada iki tane ittifak aktif. Bunlara da bakabilirler. En kötü iki tane aktif ittifak yoksa bence gitmesinler 1400'lerdeyse. Çünkü eşleştirme bulmayabilir TBS'de. Ha, tek ittifak varsa eşleştirmesiz SVS'yi oynamadan geçebilir diyorsun. Çok zor. Aynen. Çok zor eşleştirebilir. 3 tane aktif Yani, ittifak varsa da geri mi çekilsinler? yo, 3 tane bizim eyalette mesela 3 tane aktif ittifak var. Çok, hatta 4'e yakın. Ama yine de bir şey olmuyor yani. Çok, ya, eyaletlerin başkanlarına bağlı bu durum. Evet, anladım. Eyalet başkanı balina almak istiyorsa alıyor ve sunucu birazcık daha güçleniyor. Tamam, 1584'e bakalım bir örnek olsun diye. 6 milyon 800 gücüm vardı. Burada da geldiğin gibi ikinci oluyorsun. Bunlar ölü eyaletler dediğimiz ölü eyaletler arkadaşlar. Şimdi bir tane de güçlü bir eyalete bakalım. 1539'a bak mesela. Burada da buraya gidersen nasıl bir oyuncu oluyorsun ona bakalım. 6.8. Oğlum bu ne? Pol. Buraya gidince sen bir hiç oluyorsun diyebiliriz. Tabii güzel bir ekip varsa güzel bir ekibin parçası oluyorsun diyebiliriz. Hiç oluyorsun demek belki hoş olmayabilir ama senin oynayış tarzına göre hiç oluyorsun diyebiliriz aslında. Burada sen ne etkinlik kazanabilirsin ne de savaşta bir şey yapabilirsin. O yüzden Yani arkadaşlar halledersem ama. eyaletlerinizi bu şekilde kıyaslayabilirsiniz. Peki diyelim ki bir ekibiniz var. Oyun zaten sıkıcı. Ben öyle eyalete gidersem sıkılırım. Arkadaşlarım sıkılır. Etkinlik metkinlik kazanmak da istemiyoruz. Gittiğimiz yerde kazanmaya çalışırız. Bizim için önemli olan güzel bir ekibin parçası olalım. Güzel SVS güçlü rakiplerle karşılaşalım. 6 saat boyunca savaşalım istiyorsanız. Güçlü eyalet bulmanın ilk kuralı Bilektet kanalını takip etmektir. Eyalet zamanı geldiği zaman bizim Discord'umuz ve Telegram'ımız çok aktif. Oradan birçok kişi kendisine güzel ekip arkadaşları buluyorlar, güzel eyaletler buluyorlar. Bildiğiniz gibi eyalet transferi sohbetinde çok eyalet transferi konuşulmuyor. Bu muhtemelen hepinizin eyaletinde öyledir. Hani bu tarz konularda yorumlarınızı da yazabilirsiniz. En azından şu ana kadar ben öyle gördüm. Sizin yukarı gruplarda belki çok daha amacı doğrultusunda kullanılıyordur bu chat. Ama bizim oralarda çok amacı doğrultusunda kullanılmıyor diyeyim. İkinci olarak da dediğim gibi canlı yayınlar açıyorum. Eyalet transferi yaklaştığında ya da eyalet transferi geldiğinde oradan da canlı yayında sese katılıyorsunuz Discord'ta katılıp. Orada kendinize ekip arayabiliyorsunuz. Eyalet arayabiliyorsunuz ya da kendi eyaletinize oyuncuları davet edebiliyorsunuz. Herkesi koşulsuz bir şekilde yayına kabul ediyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun dışında peki güçlü eyalet nasıl bulunur? Güçlü ekipler nasıl bulunur Paul? Bize onu gösterebilir misin? Şimdi birkaç tane bir şey anlatayım. Diyelim önce eyalete gidecekler. Önce eyalete bir kere gitmeleri imkansız. Çünkü özel davetleri olmuyor. Güçlü oyuncuları varsa önce eyaletlere zaten gidemezler.
Burada öncü olmayan eyaletleri tercih etmeleri gerekiyor. Evet, öncünün güç sınırı da düşük oluyor. Diğer taraflarda 270 milyon güç isterken öncüde 170 milyon. 216'da 170 milyon. 170 milyon güç istiyor. Gücünüzü bayağı düşürüp askerlerinizi öldürmeniz gerekiyor. Bunu da kimsenin tercih edeceğini pek sanmıyorum. Yani rastgele bakıyorum buna. Evet. İlk başta çok fazla soru sorması gerekiyorlar bence Burası güçlü bir eyalet başkanı. eyalete benziyor bu arada. Peki Evet. gittiği eyalette oyunculara ne sorması gerekiyor? Yani oynayış tarzına göre değişiyor ama bence en önemlisi etkinlik kuralları ve etkinlik saatleri. Evet. Mesela etkinlik kurallarından bahsettiğim şey şu. Diyelim öldürme etkinliğinde şehre saldırı varsa bu bir kere çok büyük sıkıntı olabilir düşük yatırımlı oyuncular için. Veya SVS'de bazı kurallar oluyor. Mesela bizim eyalette vardı. Biz tabii ki o kuralı çiğnedik. Ama şöyle, eee, karşı eyaleti en fazla şehrine bir kere saldırabiliyorduk. Zaten Bu kural mesela ayda bir çok kere, saçma. evet ayda bir kere Aynen. gelen bir savaşta niye sadece bir kere saldırabiliyoruz? O bence de çok saçma bir kural olmuş. Arkadaşlar sizin geçmiş eyaletlerinizde ya da mevcut eyaletinizde bu tarz saçma bulduğunuz kurallar varsa merak ediyorum. Belki bununla alakalı bir video yapabiliriz Paul ile birlikte. Yorumlara yazarsanız oradan yorumları da alıp notlar alırız. Bir sonraki videomuzda anlatabiliriz. Onun dışında sendeyim tekrar Paul. Ya soracakları soru ayı tuzağıyla alakalı mesela saat, işte dökümhane, kanyon bu saatleri sormalı. İttifak olarak mesela gideceklerse ittifak olarak bunu direkt zaten es geçiyoruz. Hiç sormaya gerek yok. Eyalet kuralları mesela şatoyu verecekler mi, vermeyecekler mi? İşte, sonraki başkan, mesela şatoda ittifak değişecek mi? Onları filan hepsini sormalılar. Çünkü Evet. ittifak olarak transfer olurlarsa ekipçe bu büyük bir sıkıntı olabilir. Hiçbir zaman başkanlık vermezlerse diğer ittifak, yani, dümeni süren ittifak olur. O yüzden çok arkada kalırlar ve oyun sıkıcı bir hâle gelir. Evet. O zaman benim ekleyeceğim bir şey yok. Umarım bir şeyi atlamamışızdır ya da unutmamışızdır. Arkadaşlar transferlerle alakalı çok detaylı rehberlerimiz ve videolarımız var. Videonun açıklamalarından ya da Bir de YouTube'da aratarak da bunları bulabilirsiniz. Buyur bir Paul. şey ekleyeceğim. Tabii. Şöyle, bu ittifaka diyelim gelecekler, yani, bu eyalete gelecekler. İttifaka girdiler, üyelere bakıyorlar. Burada en kötü birkaç tane Türk bulup, yani, bu ittifaktan mesela bir iki tane Türk bulacak. Ondan sonra ikinci ittifaka bakacaklar. Buradan da bir tane Türk bulup onlara bence yani birkaç tane kişiye sormaları gerekiyor. Eyalet içindeki durumları, psikolojik yani bir sürü soru sormaları gerekiyor bence transfer olurken. Bence de. Transfer sıkıntılı bir konu çünkü arkadaşlar ve gerçekten önemli. Gittiğiniz yerde oyunu size zehir edebilirler ve oyunu bile bırakma aşamasına Ha, gelebilirsiniz. SVS bunu şeyleri de atlamışız. SVS'de mesela basıyorlar mı, zorunlu tutuyorlar mı? Çünkü bazı eyaletler çok baskıcı oluyor ve Evet, belli bir puanı eziyorlar düşük yapmanız gerekiyor tarzında. Evet. Yani, çoğu soruyu aklındaki bütün soruları insanların sormaları gerekiyor. Toplu Kesinlikle. olarak oynuyorlarsa da iyice bir derince sormaları gerekiyor. Teşekkürler Paul. Arkadaşlar aklınıza takılan herhangi bir soru varsa ya da bu videonun altına şu eyaletteyim, eyalet arıyorum tarzı yorumlarda yaparsanız belki yardımcı olur. Dediğim gibi canlı yayınlara sizleri bekliyorum. Telegram, Discord ve WhatsApp kanallarımıza katılıp beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepsinin videonun açıklamalarında mevcut. Video izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.